Bir anda ortaya çıkan gizemli bir virüs. Çıkış tarihi, ilk görüldüğü şehirler oldukça manidar ve bir yerlere verilen bir mesaj niteliğinde. Hastalık Türkiye'ye gelecek mi? Daha ne kadar yayılacak? Kaç kişiye bulaşacak? Virüs, küresel bir yok oluşu tetikleyebilir mi? İnsanlık tarihi boyunca pek çok salgın hastalık ortaya çıkmış, özellikle kara veba, Ortaçağ Avrupa'sında nüfusun 2/3'ünü yok etmiştir. Günümüz virüslerinde ise durum çok daha farklı. Nitekim gelişen teknolojiyle birlikte virüsler artık laboratuvar ortamında biyolojik silahlar olarak tasarlanıp sürekli yeni varyasyonları geliştirilmektedir. 2018 ve 2019 senesinde gerek bu konularda yapmış olduğum videolarda, gerekse de Instagram'da açtığım canlı yayınlarda 2020 senesinde değişik virüs salgınlarıyla dünyanın sarsılacağını sizlerle paylaşmıştım. Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, başlayan salgının gerçek yüzünü ve olası etkilerini gözler önüne sereceğimiz videomuza geçelim. Virüs ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin'de 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde 2 kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılıyordu. Çin Yeni Yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor. Bu süreçte salgının yayılma hızının artması olası bir durumdur. Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Şimdiden Tayland'da 2, Japonya ve Güney Kore'de birer, Avustralya'da 4, Amerika Seattle'da ise 8 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin bazılarının kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı. Virüsün yayılma tarihi oldukça manidar. Tam da milyonlarca insan tatil için seyahat edecekken, dünyanın dört bir yanına virüs yayabilecekken bir anda ortaya çıkışı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Çin ticaret savaşlarının göbeğinde virüs salgınının patlaması, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca kent varken ilk olarak Seattle'da ortaya çıkışı. Bu ince noktaları görebilenler bunun öyle doğal yollarla ortaya çıkmış sıradan bir salgın olmadığını gayet açık şekilde anlayabilirler. Şimdi virüsün yapısına bir göz atalım. Tam olarak tanımlanamasa da uzmanlar koronavirüsleri ailesinden olduğunu ilan ettiler. Koronavirüsler geniş bir virüs ailesi olmakla birlikte sadece 6'sının yenisiyle birlikte 7.'sinin insanları enfekte ettiği biliniyor. Wellcome Trust'tan Dr. Jose Golding, hastalığın SARS'a benzediği üzerine SARS'ın güçlü bir anısı var. Burası çok fazla korkunç geliyor. Ancak bu tür hastalıklarla başa çıkmak için çok daha hazırız diye açıklama yapmıştı. Elbette yetkililerin her daim toplumda panik yaratmamak adına bu tarz açıklamalar yapmaları normaldir. Koronavirüsler Nidovirales sırasına göre Coronaviridae ailesindeki Coronavirinae alt ailesine ait virüs türleridir. Koronavirüsler pozitif duyarlı, tek sarmallı bir RNA genomu ve nükleokapsitli bir sarmal simetri ile sarılmış virüslerdir. Fakat bizim virüsümüz farklı. Çift sarmallı RNA genomu ve hem pozitif hem negatif duyarlı oluşudur ki bu da laboratuvar ortamında geliştirildiğinin açık bir kanıtıdır aslında. Çift sarmallı RNA genomu ve negatif pozitif duyarlı oluşu ne anlama geliyor? Onu biraz açalım. Dünya üzerinde insanlar arasında hızla yayılacak virüslerin neredeyse tamamen genetik kodlarının ve davranış mutasyon eğilimleri biliniyor. Virüsleri tespit etmenin en başarılı yolu nükleik asitlerin belirlenmesi ya da DNA veya RNA nükleik asitler bir virüsün kendisini nasıl inşa edeceğini söyleyen moleküler malzemelerdir. Harita elinizde olduğu sürece korkmanıza gerek yoktur. Koronavirüsler de buna dahildir. Ancak salgına sebep olan virüs tam olarak koronavirüs değildir. Koronavirüs baz alınarak yeniden genetik kodlamaya tabi tutulup modifiye edilmiştir. Bu da virüsün davranış ve mutasyon eğilimlerini önceden tahmin etmemize imkan vermiyor. Laboratuvar ortamında geliştiren virüslere ne zaman ne şekilde mutasyon geçireceği önceden kodlanabiliyor. Yani virüs şu an antibiyotiğe duyarlıysa ikinci mutasyonda antibiyotik işe yaramayabilir veya solunum yoluyla bulaşıyorsa yeni mutasyonda tükürük yoluyla bulaşabilir ve yaptığı tahribat başlı başına farklı bir hal alabilir. Dünya ülkeleri salgına karşı birçok tedbir alıyor. Bu tedbirlere göz atınca insanlar rahatlıyor.
Hangi ülkeler ne tarz hazırlıklar yapıyor kısaca bir göz atalım. İlk vakanın pazartesi günü duyurulduğu Güney Kore'de havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Wuhan'dan doğrudan uçuş olan tek havalimanı Incheon'da bu kentten gelen yolcular ayrı olarak iki giriş kapısından alınıyor. Yetkililer kulak termometreleri kullanarak yolcuların vücut sıcaklığını ölçüyor. Giriş kapıları haftada 2 defa dezenfektan spreylerle temizleniyor. Rusya'da havaalanlarında virüs taşıyanları tespit edebilmek için Çin'den gelen yolcuları termal kameralardan geçirmeye başladı. Moskova'daki Sheremetiyova ve Vnukovo havaalanları ile Yekaterinburg ve Irkutsk'taki havaalanlarına termal kameralar yerleştirildi. Çin'in yarı özerk bölgesi Hong Kong'da yetkililer termal tarayıcılar dışında Wuhan'dan gelen tren ve uçakları temizlik önlemlerini arttırarak dezenfekte etmeye başladı. SARS salgınında Çin'den sonra en fazla etkilenen yer olan Hong Kong yönetimi bilgilendirme konusunda yavaş olmak ve yeterince ihtiyatlı davranmamakla eleştirilmişti. Bunun tekrar yaşanmasını istemeyen yetkililer alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Japonya'da Wuhan şehrini ziyaret eden 30'lu yaşlarda bir erkeğin virüsü taşıdığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı söz konusu kişiyle temasa geçen 41 kişiye ulaşıldığını ve izlenmeye başlandığını açıkladı. Başkanlık bu kişilerin hiçbirinin şu ana kadar semptomları göstermediğini de duyurdu. Başbakan Shinzo Abe havaalanları ve diğer ülkeye giriş noktalarında kontrollerin arttırılması ve karantina önlemlerinin alınması talimatını verdi. Wuhan'dan gelen ziyaretçilere bir sağlık formu doldurma zorunluluğu da getirildi. Avustralya Sağlık Bakanlığı, Wuhan'dan gelen uçuşların sağlık ekipleri tarafından karşılanarak taramadan geçirdiğini duyurdu. Ayrıca Yeni Güney Galler eyaletinde yolculara İngilizce ve Çince broşürler dağıtılarak hastalığın belirtileri hakkında bilgi veriliyor. Brisbane şehrindeki yetkililer, Wuhan'dan gelen bir yolcunun nefes alma problemleri yaşaması üzerine karantinaya alındığını ama şu anda iyileştiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 ana havalimanı olan New York'taki John F. Kennedy, San Francisco'daki International ve Los Angeles'taki International havaalanları Wuhan'dan gelen yolcular terminal taramadan geçirmeye başladı. Amerikan Hastalıklarla Mücadele Merkezi, yeni koronavirüsünü tespit etmek için yeni bir test geliştirdiğini ve bunu yurt içiyle ve yurt dışıyla paylaşacaklarını duyurdu. İtalya'nın başkenti Roma'da Sağlık Bakanlığı havaalanında virüslerle ilgili uyarı levhası astı. Levhada virüsün neden olduğu semptomlar ve bulaşma riskinden korunma yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Toplum nazarında yetkililer işini yapıyor. Oysa virüs yeni mutasyon evresine girdiğinde bu tedbirlerin hiçbirisi virüsü algılamayacaktır. Çinli yetkililer virüse yakalanan 200'den fazla kişi tespit ettiklerini duyurdu. BBC'ye konuşan sağlık uzmanları Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az 1700 kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiyor. Ki bu bile iyimser. Bağımsız uzmanlara göre dünya çapında en az 18.000 kişiye virüs yayılmış durumdadır. Başlarda salgının sınırlı olduğu sanılıyordu. Ancak ortaya çıktığı Aralık ayından beri yeni vaka haberleri geliyor. Londra merkezli MRC Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde hazırlanan rapora göre sadece Çin'de 1700'den fazla kişiye bulaşmış olabilir. Dünya Sağlık Örgütü canlı hayvanlarla korunmasız açık temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtileri gösteren insanlara yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Solunumla ilgili semptomlar, ateş, öksürük, nefes darlığı ve güç nefes alma enfeksiyon belirtilerinden bazıları olarak dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü yaşanan salgınla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamada, önümüzdeki günlerde salgının Çin'in diğer bölgelerinde ve diğer ülkelerde de görülmesini bekliyoruz. Virüsün yayılma hızı muazzam ve beklenmedik ifadesini kullandı. Birkaç virüs vakası çok yakında Türkiye'de de görülebilir. Türkiye ile Çin 1993 yılında Kültürel Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Spor, eğitim ve haberleşme konusunda ortaklıkların yapıldığı bu anlaşma son yıllarda ticaretin de gelişmesiyle yoğunlaştı. Çok sayıda Türk iş insanı Çin'e giderken aynı şekilde Çin'den de çok sayıda insan Türkiye'yi ziyaret etti. Resmi rakamlara göre 2019'un ilk 11 ayında Türkiye'ye toplam 403 bin Çinli turist geldi. Öyle ki 2018 senesi Çin'de Türkiye yılı ilan edilmişti. Siz olun, bu aralar Sultanahmet'te Çinli turistlere fazla yaklaşmayın. Amerikan Salgın Hastalık Kontrol Merkezi'nden Dr. Golding, daha fazla bilgi sahibi olana kadar ne kadar endişelenmemiz gerektiğini söylemek zor diyor. Kaynağını öğrenene kadar bizde huzursuzluk yaratacak. Profesör Bol ise insanlara ilk kez bulaşan herhangi bir virüs bizde endişe yaratmalı.
Çünkü bu virüsün ilk engeli aştığı anlamına geliyor, diyor ve ekliyor. Bir insan hücresine bulaştığında ve çoğalmaya başladığında daha kolay yaygınlaşacak ve daha tehlikeli bir hale gelecek olan mutasyona uğrayabilir. Ki bu da mutasyonlar virüsün daha evvelden sergilediği davranışlara nazaran çok farklı bir yol izleyebilir. Bu da onu çok daha korkutucu ve tehlikeli bir hale getirir. Virüslere bu fırsatı vermek istemezsiniz diyor. Şu ana kadar elde olan veriler ve verdikleri mesajları sizlerle paylaştım. Bundan sonra ne olacak? Bu virüs salgını biraz daha alevlenecek. Elitler tepkileri ölçmeye çalışıyor. Ekonominin ve insanların salgına, korkuya ve endişeye verecekleri tepkiyi ölçüyorlar. Birkaç ay içerisinde salgın sona erecek. Fakat sonrasında virüsün yeni mutasyon hali çok daha korkutucu şekilde ortaya çıkacağının sinyalleri şimdiden veriliyor. Bu durum büyük çapta insan ölümlerine sebebiyet verir mi? Bunu ikinci mutasyon veya belki üçüncü mutasyonun ilk ortaya çıktığında gösterdiği özelliklerle ancak tespit edebiliriz. Yine de ben gelişmeleri takip etmeye devam ediyorum. Olası daha büyük çaplı değişiklikleri Instagram hesabımdan sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz.